Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir model arasında 3 tane farklı ara modelin çalışmasını yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bu modelim fıstıklı burgu modelimiz. Gördüğünüz gibi. Önce bir modellerimi netleyeyim sizler için. Evet, bu aradaki modelimiz kafes modeli arkadaşlar. İkinci modelimiz ajurlu sarmaşıklar. Üçüncü modelimiz de kahve çekirdeği modeli. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Buradaki iki tane modelim alt lastik modeliyle yapılmış bir model. Burada da direkt modelimize alt lastik uygulamadan yapılan bir model. Ben ilk başta bunun yapılışını göstermek istiyorum sizlere. Bu iki örneğimin de kanalımda yapılışı var arkadaşlar. Bunlara da bitiş ekranında en son kısımdan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi hemen örneğimizin yapılışına geçmek istiyorum. Sizlere şöyle söyleyeyim ilmek sayısını. Burada 5 ortadaki modelimiz için 5 ilmek. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12'nin katları artı 3 ilmek. Yani bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Ben burada ikili kenar lastik olarak ikili kahve çekirdeği yaptım. Siz üçlü olarak da başlayabilirsiniz. İpim de arkadaşlar bebe ipi. Yani orta kalınlıkta ince bir ip değil. Siz buna göre de hesaplayabilirsiniz örneğinizin ilmek sayısını. Şimdi evet, kenara alıyorum modelimi. Burada sizlere buradaki birinci örneğimizin yapılışını göstereceğim. Şimdi hemen lastik modelimiz yok demiştik bunda. Bir tane ilk başta düz olarak kenar ilmeğimi örüyorum. Pardon. İlmeklerimi netleyeyim sizler için. Şimdi burada iki tane ters ilmeğim var. 1, 2. Burada hemen 1, 2, 3 tane ilmeğimi şöyle ayırıyorum. Buradan üçüncü ilmeğimi alarak iki tane ilmeğin üzerinden geçirip yani kahve çekirdeği modeli yapıyoruz. 1 artırdım, tekrar bir düz ördüm. Burada yine iki ters, 1, 2, 2 düz, 1, 2, tekrar bir ters, 1, 2 düz, tekrardan 2 ters, 1, 2, yine 1, 2, bakın üçüncü ilmeğimi 2 ilmeğim üzerinden şu şekilde geçiriyorum. Bir düz ördüm, bir artırdım, tekrar bir düz ördüm. Kenara iki tane ters ilmeğimi örüyorum ve tekrar bir tane de kenar ilmeğimi ördüm. Evet arkadaşlar, şimdi birinci sıramızı tamamladık. Buradaki bütün ilmeklerimiz olduğu gibi örüyoruz. Evet, hızlı bir şekilde örelim. İkinci sıramıza devam edelim. Şimdi ikinci sıramıza devam ediyoruz.
Buradaki ilmeklerimi örüyorum olduğu gibi. Burada 3 tane düzüm var. 1 2 3 2 ters. Burada arkadaşlar ikinci sıramızda burgu işlemimiz var. Şu şekilde bakın, en sondaki 2 tane düz ilmeğimizi şöyle kendi yönümüzde şişimizi alıyoruz. Diğer 3 tane şişi bırakıp tekrardan arka yüzden geri alıyoruz. Ve şimdi burada 2 düz, 1 ters, 2 düz olarak örüyoruz. 1 2 1 ters, 2 düz, 2 ters ördüm. Burada 3 düzüm var. Burada da arkadaşlar ikinci sıramızın arka yüzünde örelim ve üçüncü sıramızda modelimize devam ediyoruz. Şimdi üçüncü sıramızdan devam ediyoruz. Bakın yine burada üçüncü sıramıza yine kahve çekirdeği modelimizi uyguluyoruz. Bir, iki tane düz ördüm. Burası arkadaşlar burgu modelimiz örneği. Yani ana örnek. Şimdi burada ortada bir tane ters ilmeğimiz var. Bakın şöyle, pardon, örneğim kaymış arkadaşlar, farkında değilim. Şöyle netleyeyim sizler için. Burası önemli. Bakın burada bir tane ters ilmeğimin altındaki bir önceki ilmeği şu şekilde alıyorum. İpimi ön tarafa getireyim. İlmekler birbirine karıştı. Buradan bir tane ters ilmek artırma yapıyoruz. Tekrar bir ters daha ördüm. Burada 2 tane ters ilmek oldu. Yine 2 düzümü ördüm. İki ters. Bu şekilde kahve çekirdeği modelini yapıyorum. Evet arkadaşlar, bakın 3. sırada burada bir artırma yaptık. Yani 4. sırada 5, 6'da, 7'de burada ortadaki ters ilmeklerimiz 5 tane olana kadar sadece burada artırma yaparak diğer ilmeklerimizi de örüyoruz arkadaşlar. Ve sizlere tekrar burada ben ortada 5 tane ilmek olana kadar devam ediyorum ve videomu da oradan devam etmek istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 7. sıramızdan devam ediyoruz. Bakın şu şekilde ortada toplam 1 2 3 4 5 tane ters ilmeğimiz oldu. Şimdi buradaki 1 2 düzümü örüyorum. 1 2 tersimi de ördüm. İpimi bu şekilde bir artırma, şu şekilde yani artırma yapar gibi ipimi doluyorum şişime. Bakın burada ilk en altta kendiliğinden zaten hafif bir delik oluşuyor arkadaşlar. Bura en ortadaki birinci ters ilmeğimiz, oradan bu şekilde fıstıklar yapıyoruz. 1
2, 3, 4, 5. Bu şekilde. Şimdi bakın burada üçüncü ters ilmekle birlikte hepsini ikişer birden tutturuyorum. Şimdi ilmeğimi düz alır gibi şöyle hepsini bir defada çıkartıyorum. Şimdi buradaki kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum. Şimdi buradan ilmeklerimizi olduğu gibi örelim. Evet, şimdi 7. sıramızın arka yüzündeyiz. Burayı arkadaşlar dikkatlice izleyelim. Buradaki ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz, kenardakileri. Bu iki ters burgumuzun ilmeği. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ilmeğim var. Hepsini bu şekilde toplayıp bir tane ilmekten düz olarak alıyorum. Tekrar 1, 2 ters, 1, 2 düz, diğer ilmeklerimi örüyorum. Evet, bakın yine aynı başladığımız ilmek sayısına döndük. Şimdi burada arkadaşlar burgu işlemi var. İsterseniz onu da tekrardan sizlere göstereyim. İkinci burgumuzu yapıyoruz hemen 8. sırada. İlmeklerimi öreyim hemen. Bakın yine aynı yönde burgularımızı yapıyoruz. Buradaki 2 tane ilmeğimi bu şekilde şişme aldım. Hemen yer değiştirme işlemi yapıyorum. 1, 2, 3 tanesini aldım. Şöyle yine 1, 2 düz, tekrar 1 ters, 1, 2 düz ve kenardaki 2 ters ilmeğimiz. Evet, bakın modelimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu modelimizin de sonuna geldik. Gördüğünüz gibi kolay, basit bir modelde kaç farklı ara örneğin olacağını size gösterdim arkadaşlar. Sizin tercihiniz, isteğiniz size kalmış. Şöyle tekrardan göstereyim sizlere. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna da basmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.